İyi akşamlar arkadaşlar. Sebep Sunuç YouTube kanalındayız. Alamet programına hoş geldiniz. Hoş geldin Hüseyin, nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkürler. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Yoğun bir hafta. Evet. Programların içeriğiyle ilgileniyorum, araştırma yapıyorum. Bugün de çok önemli bir konuyu konuşacağız. Çünkü aslında hayatımızın bütün dönüm noktalarında şu an gıdalar var. Ve ilk konumuz aslında spreyleme. Biliyorsun ki gökyüzünü ciddi anlamda spreyliyorlar ve kimileri buna aslında komplo teorisi dese de son dönemlerde özellikle de İstanbul semalarında ciddi anlamda bir spreyleme söz konusu. Ve sadece bu da değil, birçok konuda hem toprağımızın hem suyumuzun hem de gıdalarımızın zehirlendiği, çekildiği, verimsizleştirildiği bir dönemde. Sence bu komplo teorisi olabilir mi yoksa gerçek mi? Evet. Şimdi Bill Gates'in biliyorsun küresel bir soğutma etkisi yaratmak için kurduğu chemtrails deneylerine finansal ettiği bir açıkça kendisi zaten itiraf etti. Şimdi bu itiraf üzerine hala iklim krizi diye bir kriz yoktur. İklim krizi yalanına inanan iklim krizleri vardır diyebilirim, yani inanmayan daha doğrusu. Çünkü artık bakın, Türkiye üzerinde uyuşma ve uyuşturulma projesi yapılıyor. İnsanlar uyuşuk ve uyuşturulmuş. İçi boşaltılmış, robotlaşmış. Anlatabiliyor muyum? O yüzden ki Kesinlikle. gökyüzünde yapılan yapay müdahaleler şu an günümüzde çok büyük bir tehlike saçmaktadır. Kesinlikle öyle. Bir de bu biliyorsun bayağı uzun süre duran, dağılmayan ve yavaş yavaş dağılırken de katman katman aslında yeryüzüne doğru yayılan bir sis dalgası haline geliyor. Ve hala bununla alakalı bir sürü şeyler söyleniliyor. Bunun sadece işte jet yakıtlarından kaynaklanan bir duman olduğu söyleniliyor ama aslında böyle değil. Son 5 yıldır bakacak olursak Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar var. Bu sıkıntılardan bir tanesi sularımızın çekilmeye başlaması, susuzluk ve kuraklık sorunu yaşamamız, artık ekim ve dikim noktasında bahçelerimizin, arazilerimizin verimsizleştiği noktada ciddi bir sıkıntıya doğru gidiyoruz. Ülkecek gidiyoruz. Sadece ülkecek değil, dünya bu noktaya doğru gidiyor. Çünkü neden? Bu arkadaşlar kendi aslında alanlarını yaptılar. Kendi noktalarında sığınaklarını, gıdalarını depoladılar ama tüm dünya onlara hizmet etsin diye ciddi anlamda bizim üzerimizde oynanan bir oyun var. Bunların en başında da bu spreyleme geliyor. Çünkü baktığında son dönemlerde Türkiye'deki insanlar senin de dediğin gibi uyuşmaya, bilinçlerinin kapandığı noktada artık hem hastalıklar noktasında hem duygusal ve psikolojik sıkıntılar anlamında hem de gıda anlamında ciddi bir kaotik alandan ilerliyor. Senin bununla alakalı görüşlerini hem merak ediyorum hem de bunun aslında metafiziksel boyutunda bize, seyircilerimize anlatmanı istiyorum. Şimdi dedim ya, iklim krizi diye bir kriz yoktur. İklim krizine inanan iklim krizleri vardır. Şimdi bunu bilerek söyledim. Chemtrail spreylerinin içerisine baktığımızda mikobakteriler, virüsler, işte değişik değişik bakteriler, insan Karbon plazmaları salınımı. içeriyor. Karbon salınımı. Bunların hepsini anlayabiliriz. Mikobakteriler, virüsler vesaire. Fakat insan plazması niye var? Bunu kimse bir türlü anlayamıyor. Bunun da Kesinlikle. sebeplerinden bir tanesini söylüyorum. İnsanları zombileştiriyorlar. Ha. İlerleyen Aslında zamanlarda Hollywood zombi insanlar çıkacak. aslında Hollywood'da izlediğimiz o filmler gerçeğe dönüyor diyebilir miyiz? Çünkü baktığımız zaman insanlarımızda da ciddi anlamda bir değişme var. Yani eskiden daha sakin olan bir toplumken, daha saygılı, daha e, ahlaklı bir toplumken şu anda çok değişik bir noktaya doğru evriliyoruz. Bakın, bizim adetlerimiz, kültürlerimiz, bu zamana kalmış gelenek ve göreneklerimiz var.
Ama toplumun şu an içerisine baktığında saygı bitmiş, sevgi bitmiş, tahammül bitmiş, bir kaotik ortam oluşmuş. Yani nereye gidiyoruz dediğimiz bir süreçin içerisindeyiz. İnsanın insana yapmayacağını, bırakın hayvanın hayvana yapmayacağını artık yapan bir güruh var. Otobüste bir laf söylediğinde işte çekip vurana mı dersin? Arabada korna bastın diye bıçaklayana mı dersin? Annenin işte evladın oğlunu bıçaklamasını mı öldürmesini mi dersin? İşte bunlar şu an normal geliyor ya artık. Eskiye göre normal değildi. Şu an bunlar normal geliyor. Bundan sonraki şeylerde de zombi insanları göreceksinizdir. İnsanı üç parçaya ayırıp valize koyuyor ya. Yani normalleşti Kesinlikle. artık bunlar. Bunlar kendi kendine olmuyor. Yurt dışından frekans saldırıları, gökyüzüne sıkılan spreyler, bunlar insana olan etkileri. Tabii bu kaotik öfkeden bahsediyoruz sadece. Bunların bizim biyolojik etkisi, işte suyumuza etkisi, gıdamıza etkisi, daha bunları söylemiyorum bile. Tabii ki. Aslında bu Covid'le başlayan bir serüven. Yani Ta ilk Covid'den önceye tetiklen gidiyor. tabii ama zirve yaptığı Hı hı. pik noktasını söylüyorum. Yani Covid'le aslında pik noktaya erişecek. Evet. Çünkü yapılan bazı çalışmalar var. Tabii şu an söyleyemiyoruz ama bu çalışmalarda aslında yapılan deneylerde insanların öfkelenmesine yönelik, işte duygularını kontrol edememesine yönelik, psikolojik ve fizyolojik olarak hasta olmalarına yönelik yapılan aslında ciddi noktalar var. Aşı da yine keza aynı şekilde çokça konuşulan konulardan biri. Ama son Evet. dönemlerde özellikle son 6 aydır nereye bakarsan bak bu spreylemeleri çokça görüyoruz. Sadece bununla da yetinmiyoruz. Bu spreylemelerin dışında son 3 aydır yapılan denetlemelerde çok fazla gıdanın artık gıda diyemeyeceğimiz noktaya geldiğini, insanların zehirlendiğini ve artık evimizde yediğimiz hiçbir besinin de gerçek besin değerine sahip olmadığını söyleyeceğiz. Çünkü yapılan araştırmada Amerika'da bilim insanlarının baktığı bir şey var. 10 yıl önce bir elmadan aldığınız vitaminin değeriyle şu anki arasında %1 milyon fark var. Yine aynı Evet. şekilde bir biberdeki C vitamini %100 oranında C vitaminine sahipken şu an o oran %10'lara kadar düşmüş durumda. Yani biz Hı hı. artık 5 kilo biber yiyeceğiz ki bir biberden aldığımız vitamini alabilelim. Toprağımız gidiyor. Gıdalarımız yani ürettiklerimiz gidiyor. Hava kalitemiz gidiyor. Herkes hasta, herkes salgın. Yani bu kesinlikle şunu diyemeyiz ki hayır bu ülkede bu tamamen bilimsel ve temiz bir tamamen jet yakıtından kaynaklanan buhardır. Hayır, tüm dünya üzerinde uygulanan bir sistem var. Ve o sistem son dönemlerde özellikle de Türkiye'de ve İstanbul'da çokça karşımıza çıkıyor. Şimdi peki biz Ya bunlardan nasıl evet. korunacağız? Ya zaten o inanmayan bir güruh var. O inanmayan bir güruha zaten bir şey anlatmak gerçekten nefesini boşuna harcaman gibi bir şey. Çünkü İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri'ne, şehirlerine püskürtülen 150 milyon ton ruh hali değiştirici kimyasal izi finanse etmesini zaten basınlara yansıdı. Amerika'nın Teksas'ta e, bu uçuşlara artık yasaklaması, Rusya'nın Kesinlikle. bu uçuşları yasaklaması. Yani işte az önce dedim ya, insanlar İsrail'de yasak uyuşturuluyor, olması. uyutuluyor. Tabii ki. Yani bunların içerisinde sen chemtrail diyebiliyorsun ama alüminyum var, baryum var, stronsiyum var, gümüş iyon var, grafen oksit var, asit var, zararlı bakteriler var. Şimdi bunların hepsini, bak az önce söylemedim ama tekrar söyleyeyim. 11-11 o böcek ailesinin zehirlenmesi, aynı sizi böcek gibi görüyoruz mantığıyla bu aynı. Sizleri gereksiz böcek gibi ezik insanlar topluluğu olarak görüyoruz. Burada işiniz yoka getirmeye çalışıyorlar. İşin enteresan bir kısmı, bunu
spreyleyen pilotların %95'i küresel ısınmayı durdurmak için güneşi dışarıya yansıtacak spreyler sıktığını zannediyor. Küreselciler ve tapınakçılar onları da büyülüyor. Onlar da bunların içerisindeler. Milyonlarca ton para harcanıyor bu işe. Sadece para Tabii değil. ki. İşte gerek büyü saldırıları, büyük frekans saldırıları, hipnotize edilmeler, kendileri bile sıkıyorlar ama neye inanarak sıkıyorlar? İşte az önce dediğim gibi küresel ısınmayı göğe durdurabilmek için. Yazık, onlara da Şimdi acıyoruz. Şimdi şöyle bir gerçek var. Maalesef son dönemlerde artık yani insanların auraları çok fazla zayıflamaya başladığı için eterik bedenler de zayıfladı. Doğal olarak eterik beden dediğimiz beden katmanındaki enerji merkezleri de dengesizleşmeye başladı. Şimdi frekansımız ne kadar düşükse bu tarz olaylara o kadar çok manipüle oluyoruz ve o kadar çok aslında bağışıklık geliştiriyoruz. Yani onlara muhatap oluyoruz. Bu doğrultuda aslında bizler nasıl korunacağız? Biraz bunu konuşmak istiyorum. Yani bunlar yapılıyor. Bunlar durdurulmayacak. Çünkü tek dünya düzeni için biliyorsun ki soylular ve avam takımı diye ayırıyorlar insanları. Ve soylular dediğimiz noktada o üst tepede olacak kişiler hem işsizliği çoğaltarak hem besinleri ve suları asimile ederek hem işte gıdayı bitirerek aslında yapay bir beslenme şekline de giderek insanlığı belli bir noktada kendilerine hizmet ettirecek seviyeye getirmek istiyorlar. Onların amacı zaten bu. Bununla ilgili çok fazla veri var. Şimdi biz bilinç seviyesi olarak o noktaya nasıl geleceğimizi biliyoruz. Ama bizi izleyen, bu konuya meraklı ama bu konuda da ne yapacağını bilmeyen bir kesim misafirimiz var. Onlar için ne Evet. öneriyorsun? Burada bir kere korku endişesinden ilk başta çıkmaları gerekiyor. Teslimiyet dediğimiz bir şey var. Zaten hak ve batılın savaşı şu an değil. Çok öncelerden beri vardı. Şu an kıyamete doğru gittiğimiz için, ahir zamanın zamanında kaldığımız için, ahir bile gitti, zamanında kaldığımız için şu an artık her şey daha fazla göz önünde gözükebiliyor. Burada teslimiyet çok önemli. İbadet çok önemli. Zikir çok önemli. Enerji alanlarını koruyabilmek çok önemli. Korku frekansından çıkmak çok önemli. Neyi izlediğini, neyi yediğini, neyi söylediğini ve neyi dinlediğini bilmek de çok önemli. Farkında olmak. Şu an farkındalık olmayan bir güruh çok fazla. Peki devletimiz bu spreylemeye neden izin veriyor? Yani biliyorsun ki bunlar uluslararası izinler doğrultusunda aslında hava sahamızı açıyoruz. Yani biz bunları görüyorken, okuyorken ya da bunlar komplo teorisi bile olsa bu tarz olumsuz ve negatif yönde söylemler varken bu kadar çok spreylemeye biz neden hava sahamızı açıyoruz? Biz kendi ülkemiz için şunu söyleyebiliriz. Ee, Önümüzde Armageddon dediğimiz bir savaş var. Bizim devletimiz şu an ona hazırlanıyor. Onu hazırlanırken de bence şu an bunlarla vakit kaybederek bazı savaşa hazırlıklarını ertelemek istemiyorlar. Yani bir şeye hazırlanırken o bir taraftan başka savaş kapılarını da açmak istemiyorlar. Yani görmüyormuş, duymuyormuş, bilmiyormuş gibi yapıyorlar. Ama dediğim gibi devletimizin de metafizik istihbaratı var. Metafizik istihbarat haricinde MİT'çileri var. Devlet başkanı var. Burada da farkındalar. Fakat bence bu süreçte biraz daha savaşa hazırlandıkları için göz yumuyorlar Anladım. Stratejik davranıyorlar diyorsun. diyorum. Peki özellikle sormak istediğim sorulardan bir tanesi de şuydu. Biliyorsun az önce de bahsettik. Son dönemlerde birçok noktada zabıtalar denetleme mekanizmasını arttırdılar. Belediye başkanları keza bu konunun üstünde duruyor. Çünkü çok fazla zehirlenme vakaları vardı. Nereye doğru gidiyoruz? Yani çürüyen etler mi, salçalar mı, işte tarihi değiştirilmiş yumurtalar mı? Yani insanlığımız bozulmaya başladı.
O çok okeyim. Farkındayız bunun. Ama bir de tehdit edilen bir insan hayatı var. Çok fazla kişi geçtiğimiz günlerde biliyorsun zehirlendi. Lahmacundan 25 kişi zehirlendi. Keza aynı şekilde işte e, bir sürü olay işte bahsettiğin maalesef merhum böcek ailesi oteldeki yüksek dozlu böcek ilacından zehirlendi. Onun dışında işte Gaziantep'te ki Evet. gastronomisiyle ünlü bir şehrin son dönemlerde çok fazla aslında ahlak dışı besinlerin servis edildiğini görüyoruz. Restoranlar desen aldı başını gidiyor. Son dönemlerde biliyorsun birçok marka ile ilgili denetlemelerde çok ciddi görüntüler sızdırıldı veya basına Hı servis hı. edildi. Şu an besin konusunda gerçekten ciddi bir tehdit altındayız. Neden? Yani bunun altında bir şey var mı? Hepsinin aynı zaman diliminde bu kadar çok ortaya çıkması normal mi? Normal değil tabii ki. Bunda Papa'nın gelmesi, biliyorsun geçen hafta konuştuk. Ondan sonra chemtrails'in gökyüzünden spreylenmesi, ondan sonrasında bu Papa'dan önce Yahudilerin gelmesi, bunların hepsi bir oyun. Oyun sergiliyorlar. Burada da aslında biz her yerdeyiz mesajını veriyorlar. Biz sizlere hükmederiz mesajını veriyorlar. Fakat şunu unutuyorlar. Hayır gördüğümüz yerde şer, şer gördüğümüz yerde hayır vardır. Şu an gıda Aynen. zehirlenmelerinden dolayı geçen markete gittim. Market fiyatları da tavuklar 50 liraya kadar düşmüştü. Şu an yenilmesin. Fakat gıda fiyatlarında düşüşler söz konusu. Daha kahru perişan olsunlar o gıda fiyatlarına fahiş fiyat çekenler. Şimdi bakıyorsun talep azaldığı için marketler biraz dengeye oturmaya başlayacak. Bunlar sadece tavukta olmayacak. Etten zehirlenmeler başlayacak. Balıktan zehirlenmeler başlayacak. Bunlar bir stratejidir. Onların stratejileri var ama hakkın da bir stratejisi vardır. Bunları okumak gerekir. Cinayet sadece silahı çekip vurmakla olmuyor. Şu an cinayet işleniyor. Sinsice her yolu deneyerek uçaklar, chemtrails, sularımız, balıklar, sebzeler hepsi de kimyasal atık haline geldi. Yani yesen bile artık bir faydası yok. En önemlisi de ciğerlerimiz, değil mi? Nefes alamıyoruz, öksürüyoruz. İşte elektromanyetik alanda tetiklenmeler, baş ağrısı, bulanık görme, halsizlik, saçların elektriklenmesi, vücutlarda böyle iğne batmaları gibi olmalar. Bunların hepsi bir güruh Frekans sal. tarafından yapılan frekans saldırıları. Yani açıkça cinayet işleniyor ve gören yok. Bir de şöyle bir gerçek var. Şu an Türkiye yani aslında bu bizim dışarıdaki görünümümüzü de zedeliyor. Çünkü güvenilir bir ülke konumundan düşmeye başladık hızlıca. Bu da ciddi bir sorun. Çünkü yarın bir gün turizmle de alakalı sorunlar yaşayacağız. Bakın Yaşıyoruz da, bu geçmişte de yaşadık. özellikle bu meyvedir, sebzedir sıkça haberlere geliyor. Yok hepsi süt bilmem neden dolayı ülkemizden ihraç alınan tekrardan Türkiye'ye geri gönderilmiş, deport edilmiş ürünler vesaire. Şimdi bunlar bilinçli olarak yapılıyor. Bu zannediyor musunuz ki pestisit dediğiniz şey sadece Türkiye'de? Hayır, dünyanın her yerinde zaten bu zehir ilaçları var. Fakat adamlar öyle bir şey yapıyor ki ilk önce sipariş veriyor. Ondan sonra zaten bu var. Yani Avrupa'da da bu ürünü ölçsen zaten var. Her Ama yerde oranları böyle. farklı. Yani Türkiye'deki oranlar yurt dışındaki oranlardan 1000 kat daha fazla olduğu için. Hayır, öyle bir şey yok. Bak, yurt dışında da aynı zehirlenme var. Bakın bunların dini, kitabı, imanı yok, topluluk. Sadece Türkiye üzerinden yapmıyorlar. Tüm dünya üzerinden bu toplumları etkiliyorlar. Sadece şu an ticari ve ekonomik olarak bizi zedelemek için ve ülke güvenilirliğini düşürmek için bu da bir stratejidir. Yoksa tüm toplumlar zehirleniyor. Kesinlikle. Ama Bugün dediğim gibi az önce Türkiye de bahsettiğim üzerinden gösterilen bugün Türkiye üzerinden gösterilen algı yarın mesela Rusya savaşında Rusya üzerinden gösterilir. Fark etmez. Bugün böyledir, yarın farklıdır. Fakat bunlar sadece Türkiye üzerinden değil. Şu an Türkiye üzerinden gerçekleşiyor. Yarın içine gelmeyen bir ülke tarafından da gerçekleştirilebilir.
Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Şimdi biliyorsun ki artık ciddi anlamda senin de söylediğin gibi bir çıkmaza doğru ilerliyoruz. Hem de ülke olarak da aynı şekilde. Zaten bir yandan ekonomik kriz, bir yandan işte insanların ruh halindeki dengesizlikler, bir yandan yeme içme anlamında yaşanılan sorunlar, insanların işsizlik problemleri gerçekten ciddi anlamda bir buhrana doğru ilerliyoruz. Ama tabii ki amacımız şu an gündemi sadece konuşmak değil. Bu gündem oluşturulan noktada aslında biz bilinç altlarına servis edilen insanların maruz kaldığı bu negatif döngünün de aslında bir nevi yansımasını konuşmak istiyoruz. Son sözlerini özellikle de nasıl toparlamak istersin? Bu spreylemeler, gıda zehirlenmeleri okey, hepsi okey. Ama bizim de bir de kendimizi arındırmamız, korumamız veya işte bunlarla ilgili bilgi sahibi olmamız gerekiyor. Araştırmamız gerekiyor. İzleyicilerimize ne önerirsin? İzleyicilerimize ne öneririm? Bu özellikle uyuma ve uyuşturulmadan bir farkına varsın. İnsanlar artık nefes alıp verdiğinin bile farkında değil, otomatikleşmişler. Otomatik olarak her şeyi yapıyorlar. Otomatik olarak Nefes yemek yiyorlar. darlığı son Artık dönemlerde çok arttı zaten. tabii ki yani artık yemek yerken bile ezbere yiyorlar. Ağzına aldın, yuttun. Tadına, tuzuna hiç bakmak yok. Artık her şey farkındalıksız bir şekilde devam ediyor. Biz ne diyoruz? Hak şerlere hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arifan seyreyler, Mevla görelim neyler, neyleyerse güzel eyler. Her kış geçicidir. Şu an bir kıştan geçiyoruz. Bahar illaki gelecektir. Amin. İnşallah Allah oyunu olanların oyununu bozsun. Çünkü ciddi anlamda bir oyun var. Hem bizler üzerinde oynanan hem dünya üzerinde oynanan ve ciddi anlamda ciddi kaotik günlere doğru da ilerlediğimizi söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, Sebep Sonuç YouTube kanalındaydık. Alamet programında metafizik uzmanı Hüseyin Yahya Toy ve bilinçaltı dönüşüm uzmanı Şeyma Toy ile beraberdiniz. Vaktinizi ayırıp bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kanala abone olmayı, bizleri beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Çok sevgiler, iyi akşamlar.